Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı devri. Türk-Amerikan ilişkilerinin yoğun konuşulduğu bu dönemde, ilişkilerin başlangıcına genel hatlarıyla detaya girmeden bir bakalım. Osmanlı-ABD ilişkilerini temel olarak ticaret ve misyonerlik olarak ele almak isabetli olacaktır. Ticari ilişkiler. İngiltere, Fransa ile yaptığı 7 yıl savaşlarının ekonomik zararlarını kapatmak adına Amerika'daki kolonilerine ağır vergi yükümlülüğü getirdi. Bunun üzerine kıtadaki 13 İngiliz kolonisi birleşerek İngiltere'ye karşı ayaklandılar ve 1783'te bağımsız oldular. Birleşik Devletler kısa süre içinde gerek işgalle gerek satın almayla sınırlarını genişletti. Nüfus ve ekonomilerini hızlıca büyüttüler. Devletin kuruluş sürecinde uluslararası ticarete önem veren ABD, Akdeniz'i de kendisine hedef olarak belirlemişti. Akdeniz pazarına girmeye çalıştığı dönemlerde başta Fas Sultanlığı'yla bazı anlaşmalar yaptılar. Batı Akdeniz'de gezen 2 Amerikan gemisinin Osmanlı'ya bağlı Cezayir tarafından esir alınmasıyla dolaylı olarak Türk-Amerikan ilişkileri başlamış oldu. Batı Akdeniz'de rahat ticaret yapabilmek adına Amerikan Senatosu 1795'te Cezayir dayısı Hasan Paşa ile bir anlaşma yaptı. Türkçe olan ve Osmanlı ahitname mantığıyla hazırlanan bu anlaşma uyarınca ABD yıllık 12.000 altı vergi vermeye razı olmuştu. ABD bu vergiyi 1810'lu yıllara kadar vermeye devam etti. Benzer anlaşmalar Tunus ve Trablus beyleriyle de yapıldı. Akdeniz'in doğusunda da güvenli ticaret yapmak isteyen ABD, Osmanlı'nın önemini biliyordu. Bu yüzden birçok kez Osmanlı ile anlaşma imzalama fırsatı kolladı. Amerikan iş adamları ve tüccarları başta İzmir olmak üzere birçok limanda ticarete ufaktan başlamıştı. İlk resmi heyet ise Kasım 1800'de İstanbul'a gelerek padişaha hediyeler sundu. Bu görüşmeler İngiliz konsolosluğu tarafından yönetiliyordu. İngiliz denetiminden çıkıp konsolosluk kurmak isteyen ABD hükümeti kimi zaman Osmanlı engeline takılıyor, kimi zaman da kendi senatosuna durumu kabul ettiremiyordu. Amerikalı iş adamı David Ofley, kendi devletinden aldığı yetkiyle 1811'de İzmir'de gayri resmi olarak Amerikan Ticaret Evi'ni kurdu. Ticari ilişkileri düzenleyen bu kurum, Osmanlı tarafından 1823 yılında resmi olarak tanındı. Böylece iki ülke arasında ilk büyük bağlantı kurulmuş oldu. Yıllardır Türkiye'nin kapısında anlaşma yapmayı bekleyen ABD'nin bu isteği 1830 yılında gerçekleşti. 1827'de İngiliz, Fransız ve Rusların Navarin'de Türk donanmasını yakmasından ve ardından yapılan Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra Türk devleti yeni dostluklar aramaya başladı. ABD'nin teklifini değerlendirip 7 Mayıs 1830'da Osmanlı-ABD Ticaret ve Seyri Sefahin Anlaşması imzalandı. Anlaşmada Türklerin karşı tarafa verdiği isim Cemahiri Müttefikayı Amerika idi. 9 maddelik bu anlaşmayla birçok imtiyaz kazanan ABD, vatandaşlarının olduğu her şehirde konsolosluk kurma ve Osmanlı sularında düşük gümrüklü ticaret hakkını almıştı. Osmanlı donanması için maliyet fiyatına gemiler yapılması, İstanbul Tersanesi'nde Amerikalı mühendisler tarafından gemi inşa edilmesi çerçevesinde teknik yardımları öngören gizli bir maddede mevcuttu. Ancak bu gizli madde, Amerikan Senatosu tarafından ABD çıkarlarına ters düştüğü için reddedildi. Gizli maddenin reddi, Bab-ı Ali'yi son derece rahatsız etti. Hatta Padişah II. Mahmut bu gelişme üzerine şu şekilde öfkesini dile getirmiştir. Franklerin adetleri kendilerinin mukaddema söyledikleri sözden nükul etmeye asla utanmazlar. Hemen kendilerine menafi olacak maslahat neyse tervice bakarlar. II. Mahmut'un sinirlenip anlaşmayı yürürlüğe koymaması üzerine ABD Başkanı, padişaha mektup yazmış ve senato onaylamasa da Amerikan hükümeti el altından maddeyi kabul etmişti. ABD'nin en ünlü gemi mühendislerinden Henry Eckford, 1831 Ağustos'unda kendi yaptığı bir savaş gemisiyle İstanbul'a gelmiştir. Ve böylece anlaşma yürürlüğe girdi. Amerikan mühendisleri İstanbul'da 1840'lara kadar ondan fazla frikaten yaptı. Anlaşmadan sonra ticaret hız kazandı. Birçok Amerikan şirketi ülkenin dört bir yanında faaliyet göstermeye başladı. Bu şirketlerden biri olan Singer Dikiş Makineleri şirketinin ilerleyen dönemlerde tek başına ülke genelinde 200 bayi olacaktı. Amerikalılar Osmanlı topraklarında pamuk ekim alanlarını ve maden yataklarını araştırmaya başladılar. Öte yandan ilerleyen zamanlarda Osmanlı Devleti'nin ihracatı içinde ABD'ye yapılan ihracatın payı %23'e kadar çıktı. 1862 yılına gelindiğinde daha kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 1884'te tek taraflı olarak 2. Abdülhamit tarafından daha sonra feshedilmiş, 1830'daki anlaşma maddeleri bazı değişikliklerle uygulanmaya devam edilmiştir.
1870'lere ise Osmanlı bu anlaşmalarda yer alan silah ticaretini yasaklayan maddeyi kaldırarak silah ithalatına başladı. Öncelikle 93 Harbi'nden sonra Sultan Abdülhamit çok yüklü miktarda silah siparişi verdi. 19. yüzyıl ikinci yarısında iki ülke arasında ilişkiler birçok açıdan değişime uğradı. Özellikle Osmanlı 93 Harbi'ni kaybedince her şey boyut değiştirdi. Batılı devletler bir anda Osmanlı üzerindeki baskıyı tabiri caizse birden 10'a çıkardı. İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğü politikasından vazgeçti. Türklerden kim ne koparabilirse alma derdine düştü. 93 Harbi Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biriydi şüphesiz. Diğer batılı devletler kadar etkisi olmayan ABD'de uzun vadeli planlarının tohumlarını daha sık atmaya başladı. Savaştan hemen sonra bir anda Ermenilerin koruyuculuğunu üstlenmeye soyundu ve Türk hükümeti üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Okyanusun ötesinde Ermeni hakları ile ilgili kararlar alınıyordu. Amaç parçalanacağı belli olan bölgede söz sahibi olabilmekti. Daha o yıllardan ABD, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleyi görev bellemişti. Ki bunu yaptığında ABD'nin kıta dışındaki siyasi işlere karışmama doktrini yürürlükteydi. Bunun yanı sıra ABD, 1850-1914 arasında istediği imtiyazları alamadığında Osmanlı'yı tehdit edip Akdeniz'de savaş gemisi dolaştırmayı da adet edinmişti. İstanbul'a gelen Amerikan savaş gemileri çoğu kez ticari olarak istediklerini alıyordu. 1895 tarihli bir arşiv belgesinde yer alan satırlar, Osmanlı Devleti ağzından ABD'nin dış politikasını özetler mahiyettedir. Amerikalılar daima Hristiyanları iltizam ediyorlar. Zaten Amerikalıların cümlesi hükümet-i İslamiye'ye düşmandırlar. Fakat kuvve-i icraiyece iş böyle değildir. Çünkü hükümet hayat noktayı nazarından değil politik ve menfaat cihetinden hareket etmektedir. Anlaşılacağı üzere devletin olanlardan haberi vardı. Ama siyasetin kuralları farklı işliyordu. Misyonerlik faaliyetleri. İlişkilerin ikinci ayağı ise misyonerlikti. ABD bir yandan ticaret ve donanmayla etki oluşturmaya çalışırken, bir yandan da daha insancıl gözüken eğitim ve sağlık faaliyetleriyle etki oluşturma çabasındaydı. Tabii bu sağlık ve eğitim faaliyetlerinin altında misyoner fikirler yatıyordu. Protestan misyonerler toplantısında Osmanlı toprakları Amerikan Misyoner Teşkilatı'na devredilmişti. 1830 anlaşmasından hemen sonra Osmanlı Devleti'nde Amerikan varlığı özellikle sağlık ve eğitim sektöründe kendisini hissettirmeye başlamıştır. Zira ekonomik imtiyazlar aynı zamanda siyasi hayat alanları kazanılmasına neden olmuştur. 1830-1862 ticaret anlaşmalarının imzalandığı yıllar Osmanlı Devleti'ndeki misyonerlik hareketinin genişleyerek yerleştiği dönem olmuştur. Islahat fermanının getirdiği özgürlükte Birleşik Devletler'in elini güçlendiriyordu. Bu faaliyetler Müslümanlar üzerinde işe yaramayınca hedef olarak Ermenileri seçtiler. Eğitimden sağlığa çok değişik yollarla yapılan misyonerlik propagandaları bir müddet sonra Ermeni milleti üzerinde istenileni vermiştir. Gregoryen Ermeniler 1850'lerden sonra protestan olmaya başlamışlardır. Amerikan doktorlarının Ermeni bölgelerindeki faaliyetleri de 1859'dan itibaren başlamıştır. Bu doktorların faaliyetlerinden bir örneği çok yüzeysel olarak Ottoman Litun'un filminde görebilirsiniz. Siz Amerikalılar ve Avrupalılar, hepiniz tarih olduğunuzda biz burada olacağız. Osmanlı hükümeti tespit edebildiği kadar misyonerliğe ve Ermeni nüfusunun olduğu yerlerde konsolosluk kurulmasına engel olmaya çalışıyordu. Ama yapılan anlaşmalar ve tehditler hükümeti çaresiz bırakıyordu. ABD Türkleri Batı'da Osmanlı aleyhinde propaganda yapmakla tehdit ediyordu. Dönem dönem çıkan ayrılıkçı isyanlara da destek veriyorlardı. Bir yandan ülkeler ticaretlerini geliştiriyor ama bir yandan işin kirli yüzü kendini gösteriyordu. Bölgedeki protestan Ermeni nüfusunun ABD için ne demek olduğunu Amerikan protestan misyonerlerinin yazdıkları raporlarda ve mektuplarda görmek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin Zeytun'da çıkan Ermeni isyanı karşısında Ermenileri Maraş'a nakletmesi üzerine bölgedeki misyonerlerden John Merrill, Halep'teki Amerikan konsolosluğuna gönderdiği mektupta şu değerlendirmeyi yapmıştır. Maraş bölgesinin okumuş ve kabiliyetli Hristiyan halkının göç ettirilmesi Amerikan misyonerlerinin menfaatlerine direkt darbedir. 50 yıldan fazla süren bir çalışmanın ve binlerce dolar masrafın neticesi tehlikeye sokulmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilere yönelik ABD'nin pek de masum olmayan planları vardır. İşte iki ülke arasında ilişkiler böyle başlamıştır. Her zaman hatırlattığımız gibi videoyu paylaşmayı ihmal etmeyiniz.